Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere ben Green Card kazandım. Ve aslında bu kanalı açmamın en temel nedeni de bu. Şu an Türkiye'deyim fakat çok yakında Avusturya'ya taşınacağım. Bu kanalı açmamın bir diğer nedeni de Amerika'da yaşayacağım maceraları, inişleriyle çıkışlarıyla sizlere filtresiz bir şekilde aktarmak. Çok fazla Amerika hakkında YouTube kanalı var. Hani biliyorsunuzdur, siz de takip ediyorsunuzdur. Fakat en güncel haliyle şu an bizi orada neler bekliyor? Benim amacım biraz da aslında bunu sizlere göstermek. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal 2027 veya daha sonrası için Green Card çekilişine başvuracaksınız. Veya belki de siz de 2026 süreci içerisindesinizdir. Ben 2025 kazananıyım. Green Card için her sene çok farklı bir sistem var gerçekten. Yani ben de kendi Green Card yılı içinde böyle bir takım değişiklikler olmuştu. Hani onları takip etmek bile aslında bir nevi iş. Bu süreçte zaten en zor şey kesinlikle sabretmek. İlk kazandığım zaman şunu düşünmüştüm. Green Card kazandım. Yarın bir anda ya da bir ay sonra direkt Amerika'ya gideceğim. Ama aslında öyle bir şey yokmuş. Kazandıktan sonra bu acı gerçekle yüzleştim. İlk olarak ne yapıyorsunuz? Tabii ki de DS-260 formu dolduruyorsunuz kazandıktan sonra. Daha sonrasında tamamıyla bir sabır işi aslında. Mülakat bekleme süreci içine giriyorsunuz. Mülakatınızı alıyorsunuz. Mülakat tarihiniz belli oluyor. Öncelikle bir sağlık mülakatına, sağlık testine giriyorsunuz. Bir doktorla görüşüyorsunuz. Daha sonra o sağlık testinden aldığınız raporlarla mülakata giriyorsunuz. Şu an 2026 sürecindeyiz. Bu sene şöyle bir güncelleme oldu. Bu Ankara'dan mülakata girecek Türk vatandaşları için aslında bayağı negatif bir güncelleme. Normalde dosya numaranız yüksekse Ankara konsolosluğu çok yavaş çalıştığı için size genelde mülakat gelmiyor. Bu yüzden insanlar dosyalarını farklı ülkelerin konsolosluklarına taşıyorlardı. Ama şimdi 2026'da Amerika bu sistemi kaldırdı. Artık Türk vatandaşıysanız veya başka bir ülkede vatandaşlığınız yoksa yalnızca Ankara konsolosluğundan mülakata girebilirsiniz. Bayağı negatif bir durum oldu. Ama şöyle de güzel bir güncelleme var. Bu güncelleme de 2027 katılımcıları için. Bu videoyu izliyorsanız 2027 Green Card sürecine belki başvuracaksınız. 2027 Green Card süreci için şöyle bir güzel güncelleme var. Artık $1 bir katılım ücreti eklendi. Yani bu ne demek? Normalde Green Card başvurusu için binlerce kişi başvuruyor. Çıksa da gitmiyorlar. Bu sene şöyle güzel bir şey olacak artık. Başvurmak için $1 bir ücret ödeyeceksiniz. Bu da aslında gereksiz yere başvuruların önünü bayağı bir kesecek. Bakalım bu sene nasıl bir sene olacak. YouTube kanalımda aslında bu süreçleri ele almak istiyorum. Hatta kendi sürecimde, 2025 sürecinde tüm sürecimi anlatacağım bir video da çekeceğim. Bu süreçleri yaşarken de minik minik klipler çekmiştim. Onları da sizlere aktaracağım. Ve Green Card başvurusundan itibaren tüm süreciyle sağlık süreci, mülakat süreci ve daha sonrası evrak hazırlama ile alakalı tüm süreçler için bir rehber videosu da hazırlamak istiyorum sizler için. Ben şu an Türkiye'deyim. Fakat yakında Avusturya'ya uçuşum var. Orada ne yapacağım? Açıkçası ben de şu an tam olarak bir plan belirleyemiyorum. Çünkü tabii ki de hani plansız olmak iyi bir şey değil fakat gitmeden önce çok keskin planlar da yapamıyorsunuz. En basitinden oraya ayak basmadan bir iş bulmanız ve bir işe girmeniz neredeyse imkansız. Veya oraya gitmeden ev kiralamanız çok zor. Öncelikle kredi notuna ihtiyacınız var. Green kartınızın ve sosyal güvenlik numaranızın elinize geçmesi gerekiyor. Ben de bu temel işlemleri atlattıktan sonra biraz aslında akışına bırakacağım. Daha sonrasında da ayak uydurmaya çalışıp sıfırdan orada doğmuş gibi yeniden hayata başlayacağım açıkçası. Bu kanalda da bunları anlatmak istiyorum. Oraya gittiğiniz ilk ay nasıl geçecek? Nasıl bir yerde kalmalısınız? Nasıl ev tutabilirsiniz? Banka hesabı nasıl açarsınız? En hızlı kredi notunu nasıl yükseltirsiniz? Araba nasıl alınır? Sigorta sistemi nasıl? Vergi sistemi nasıl? Tüm bunları aslında hem yaşayarak hem de sizlere aktarmak istiyorum. Tüm bu konular hakkında aslında tabii ki de bir tecrübem yok. Fakat bu sürecin içine girince yaklaşık bir senedir sürekli araştırıyorum. Bir şeyler izliyorum, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Siz de bu süreçteyseniz beni çok iyi anlayacaksınızdır. Ama şimdi öğrendiklerimi biraz pratiğe dökme zamanı. Ben de bu kanal için sizden destek bekliyorum. Beni takip ederseniz ve bu videoyu da beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.